Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel farklı bir model yapacağız. Ben patiğimde pembe ve mavi tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de böyle hanımlar. Çok güzel, kolay, farklı, hoş bir patik oldu. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Patiğimizin taban bölümü böyle. Topuğumuz. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hemen birlikte başlayalım. Hemen kenara bıraktım modelimi. Mavi ipim ile patiğime 22 ilmek olarak başlayacağım. Öncelikle 22 adet ilmeğimizi atıyoruz. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğimi attım. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Şuradaki fazla ipimi de kesiyorum hanımlar. Ucunda kalan fazla ipimi kestim. Şimdi patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi düz örüyorum hanımlar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde renk geçişi yapacağım zamanlarda ipimi şöyle aradan kendime doğru alıyorum ve sonuncu ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Hemen pembe ipimi alacağım. Modelime başlayacağım. Bu defa pembe ipimi ekleyerek örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. İkinci ilmeğimi de hemen ördükten sonra bu pembe ipimin ucunu kendine düğümlüyorum. Patiğim sökülmesin diye. Şuraya 2 tane düğüm attım. Bu aşamada hanımlar 17 ilmek pembe ile öreceğiz. 22 ilmeğimiz vardı. Yani son 5 ilmek kalana kadar öreceğiz. Şöyle ipin ucunda gizleyerek getirdim. Bakın 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmeğimi ördüm. Bakın burada 5 tane mavi ilmek kaldı. Bunu örmüyoruz. Geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine düz örerek başlıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için pembemi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Şimdi mavi ipimi aldım. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. İlk sırasını pembe ile yaptık. İkinci sırasını yapacağız. Kenar ilmeğini mavi ile ördüm. Yanına bir tane daha mavi örüyorum. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Bir pembe örmeden alıyorum. Bir mavi düz örüyorum. Bir pembemi örmeden alıyorum. Bir mavi düz örüyorum. Bir pembe örmeden alıyorum. Bir mavi düz ördüm. Bir pembeyi örmeden alıyorum. Bir maviyi düz ördüm. Bir pembe örmeden aldım. Bir maviyi düz ördüm. Bir pembeyi örmeden alıyorum. Bir maviyi ördüm. Şimdi buraya kadar 14 ilmek ördük. Sayalım. Kenar ilmeğiyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimizi ördük. Burada 5 mavi 3 tane de pembe ilmeğimiz kaldı. Onları örmüyoruz. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine ipim karşıda. Bu ilk mavi ilmeğimi ördüm. Bu aşamada ipimi maviyi kendime doğru alıyorum. Pembeyi örmeden sağ şişime aldım.
Mavi ilmeklerimi düz örüyorum. Pembeyi örmeden sağ şişime aldım. Mavi ilmeğimi düz ördüm. Pembeyi sağ şişime alıyorum. Bu aşamada yapacağımız işlem bu hanımlar. Mavi ilmeklerimizi düz örüyoruz. Pembe ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bakın buradaki maviyi ördüm. Ve son ilmeğimi ipimi kendime doğru alarak örmeden aldım. Modelde 3. sıramız hanımlar. 3 sıradan oluşan modelimizdi. Bu defa 15 pembe öreceğiz, geri döneceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane pembemi ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz yani haroşa olarak örüyorum. Modelimiz bu kadardı hanımlar. Yine ipimi aradan çıkartarak son ilmeğimi örmeden aldım. İlk modeli böylece tamamladık hanımlar. İlk modelimiz bu şekildeydi. Şimdi mavi ipimi alıyorum. Bakın ilk modeli tamamladık. Model arasında mavi ile 2 diş haroşamızı öreceğiz. 22 ilmeğim vardı. 22 ilmeğimin tamamını mavi ipim ile haroşa olarak öreceğim. 2 diş haroşa yapacağız. Yani 2 sıra. Bu defa ilmeklerin tamamını örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm burada. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bakın bir diş mavi haroşamız oluştu. Arada 2 diş olacak. Tekrardan ilmeklerimin hepsini ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar yine mavi ipim ile örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın ön yüze 2 diş mavi ipimiz ile haroşamız düştü. Ön yüzde tekrar ikinci modelimize başlayacağız. Bu aşamada bakın sonuncu ilmeğimi örmeyeceğim. İpimi aradan geçirerek kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde başlatacağız. Tekrar şöyle pembe ipimi alıyorum. İlk modelle aynı şekilde yapacağız. Bakın 3 sıradan oluşan modelimiz. İlk sırasında 17 ilmek pembe örmüştük. Aynısını tekrar ediyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 17 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kenarda 5 mavi kaldı. Onu örmüyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine düz ördüm. Diğer ilmeklerimi tekrar düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyim. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda kenar ilmeğini ördüm. Devamında bir mavi örüyorum. Sıradaki bir pembeyi örmeden alıyorum. Bir mavi örüyorum. Sıradaki bir pembeyi örmeden aldım. Bir mavi örüyorum. Pembeyi örmeden alıyorum. Bu şekilde 14 adet ilmeğimizi örüyoruz. Bakın sayalım. Kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek olmuş. Geri döndüm yine. Tekrar ilk ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde ipi kendime doğru alıyorum. Pembeyi örmeden aldım. Mavilerimi düz örüyorum.
İpimi kendime doğru aldım. Pembeyi örmeden alıyorum. Mavi ilmeğimi düz örüyorum. Pembe ilmeğimi örmeden alıyorum. Mavimi düz örüyorum. Pembeyi örmeden aldım. Maviyi düz ördüm. Pembeyi örmeden alıyorum. Maviyi düz örüyorum. Pembeyi örmeden aldım. Sıradaki bir maviyi ördüm ve son ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Modelde ikinci sırayı da tamamladık hanımlar. Şimdi geldik modelde üçüncü sıramıza. Pembe ipimi aldım. Bu aşamada 15 tane pembe öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pembemi ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Yine diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Böylece ikinci modelimizi de yapmış olduk hanımlar. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Gördüğünüz gibi bakın buraya 2 diş haroşamızı daha ikinci modelimizi daha yaptık. Şimdi model aralarında 2 diş haroşamız oluyor. Tekrardan hanımlar buraya mavi ipimiz ile 2 diş haroşamızı öreceğiz. Ardından aynı şekilde 3. modele başlayacağız bu şekilde. Bakın model aralarında 2'şer diş mavi haroşamız var. Sonra yeni modele başlıyoruz. Modellerimizin hepsi ilk 2 model gibi yapılıyor. Modelin ilk sırasında 17 pembe örüp dönüyoruz. İkinci sırasında bir mavi bir pembe olacak şekilde 14 ilmek örüp dönüyoruz. En son 3. sırada da 15 tane pembe örüp geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri yine haroşa örüyoruz. Model kurulumunu bu şekilde yapıyoruz. Ben bu patiğimi hanımlar toplamda şu bölüme bakın 16 tane model yaptım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 model yaptım. Benimki biraz kastı gergin durdu. Hani bu yüzden sizler 17 tane yaparsanız belki daha rahat olacaktır. Gerçi bu şekilde de rahat oldu ama benim ipim de biraz kalındı. Hani bunu da göz önünde bulundurun. 17 tane modelde yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isteyenler yani 36 numara yapmak isteyenler buraya 15 modelde yapabilir. Bir model eksiltebilir. Ya da 40 numara yapmak istiyorum diyenler varsa da 18 model 19 modelde yapabilirler. Modeli bu şekilde yaptım 16 tane. En sonuncu modelimden sonra yine buraya ilk modelin başında bir diş haroşamız vardı. Sonuncu model bittikten sonra yine en sona böyle bir diş, 2 diş değil de bir diş haroşamız yapılacak. Bu şekilde en sonuncu modelden sonra bir diş haroşamızı yine bu ana renk ipimiz ile örelim gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Birlikte hem kesim yapacağız hem tabana geçiş yapacağız. Evet hanımlar patiğimin bu bölümünü tamamladım. Geldim buraya toplamda 16 tane desenimi kurdum. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. 16. modelden sonra öncelikle pembe ipimi kestim. Arkaya düğümledim. Modelden sonra buraya mavi ile bir diş haroşamı ördüm. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Biraz esnek, gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin arka bölümünü örerken bu kesim yaptığımız bakın V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmek çıkaracağız. İlmekleri rahat, kolay çıkartabilelim diye esnek, gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde hepsini keseceğiz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Kenarımız sağlam olsun diye şuraya da 2 tane zincir oluşturdum. İpimi kesiyorum. Patiğimizin hanımlar böylece üst bölümünü bitirdik. Gayet bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek bir yapısı var. Şimdi patiğimizde hanımlar tabanımızı öreceğiz. Şöyle tabana şuradan başlayacağız hanımlar. Kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bu aşamada misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben normalde yine şöyle bir tık daha uzun normal 2 şiş ile tabanımı öreceğim. Hemen şurada ilk kenar ilmek yerim. Şurada mavi. Kenar ilmek yerinde ilmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım.
Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Şöyle hepsine sırasıyla giriyorum atlamadan. Şurada 3 ilmeğim oldu. Hemen bu mavi ipimin ucunda şöyle düğümleyeceğim buraya. Patiğimiz sökülüp açılma yapmasın sonradan diye sıkıca düğüm attım. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkartıyorum. İpimin ucunda gizledim. Bu şekilde hanımlar. Şimdi şurada 6 ilmeğim oldu. Ben diğer uca kadar toplamda 80 tane ilmek çıkarttım. Siz bu model sayısını fazla yaptıysanız ilmek sayınız 84 olur, 86 olur, artar. Ya da bu siz buraya daha küçük yapmak için hani bir tane ya da 2 tane model eksik yaptıysanız da buradaki ilmek sayısı, çıkaracağınız ilmek sayısı 80'den daha az olacaktır. Ördüğümüz model sayısına göre ilmek sayısı artar ya da azalabilir. Diğer uca kadar dediğim gibi 80 ilmek çıkarttım. Şimdi ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla yine haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar bakın ön yüze bir diş haroşamız düşüyor. Diğer uca kadar ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı örmeye başlayacağız. Şişimde 80 ilmeğim var. Burun için tam ortaya 8 ilmek ayıracağım. 80 ilmekten 8'i çıkartınca geriye 72 ilmek kalıyor. 72 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca kenarlara 36'şar ilmek düşüyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için kenara 36 adet ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 36 ilmek. 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bu kenara 36 ilmeğimi ördüm. Şimdi de patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi onları saydığımızdan da şurada da 36 ilmek kalıyor. Ardından 8 ilmekten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. Buruna ayırdığımız 8 ilmek ile şuraya bir diş haroşa yaptık. Şimdi tabanda 14 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmek alacağız. Şöyle yapıyoruz. Hep ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Yine 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Böylece ortada 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğim oldu. Ardından geri dönüyorum. Tekrardan orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine 11 ilmeğimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın şurada 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 14 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bakın patiğimizin burun kısmında oval bir görüntü oluştu. Şimdi 14 ilmekle kesimlerimize başlayacağız hanımlar. Bu bölümde yine hep ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız.
Tabanda 14 ilmek vardı. 13'ünü öreceğiz. 14. de kesim yapacağız hanımlar. Bakın ipim karşıda, yine ilk ilmeği aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Bu aşamada her sırada ilmek saymaya gerek yok. Çünkü tabanımız ile kenar arasında şöyle bir boşluk, ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu da keseceğiz. Şimdi saymadan gidelim yine. İlk ilmeğimi aldım. Saymadan gidiyorum. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim tabanımda. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yanından da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın taban ile kenar arasında bir boşluk görüntü var. Yine tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Sonuncu da kesimimi yapacağım. Bakın son bir ilmeğim burada. Yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Bu şekilde tabanımızı öreceğiz. 13 öreceğiz. 14'te kesimi yapacağız hanımlar. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu taban kısmını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 14 ilmek olarak ördüm ve geldim. Şu anda şişimde 14 ilmeğim var. Şimdi bu 14 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Öncelikle yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Burada son 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. 13 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın kenar ilmek yerlerimiz var, V şeklinde görünen. Buradaki ilk kenar ilmek yerine şuraya ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Ve buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Böylece tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkayı kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini birlikte yine keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım ilmeğimi. Hemen burada da bakın şurada ilk kenar ilmek yerim. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkasını bu şekilde yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin bakın iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar geri döndüm. Yeniden bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğimi yine keserek ördüm. İkisini bir örüyorum. Sağ kenardayım. Ön yüze dönüp ilmek çıkaracağım. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasına 14 ilmek olarak bu şekilde yapacağız hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şuraya ve şuraya gelene kadar. Şimdi patiğimizin arkasını sizlere gösterdiğim gibi son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimizi artık keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde. Hanımlar, yine burada da gevşek bir kesim yapalım. Hani çok sıkı bir kesim yapmayalım.
Patiğin boğaz kısmı olduğu için hani ayak rahat girsin diye böyle gevşek yani esnek bir kesim yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer topluyorum. Patiğimizin hanımlar böylece düzelteyim. Kesimini de yapmış olduk. Patiğimiz bitti. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Bu kenarda şöyle tümsek bir görüntü kalmasın diye tığ yardımı ile şöyle dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kestim. Hemen iplerimizi gizleyeceğiz hanımlar. Ardından sadece tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Kenar oyamızı yapacağız birlikte. Şöyle iplerimin uçlarını güzelce gizledim. Bu şekilde patiğimizin iç bölümündeki iplerimizi gizlemeyi unutmayalım hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle bir diğer tarafta da bir ipim vardı küçük. Hemen bunu da alıp gizliyorum. Bu şekilde. Evet, patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle hanımlar patik bu. Haroşa örgü olduğu için bakın esnek. Ayağı saran bir model. Ayaktan çıkan bir model değil. Şimdi renkli ipimle hemen şurada gördüğünüz bakın şu kenar oyamızı yapacağız. Öncelikle şöyle bir ilmek oluşturacağım. Tığım ile şöyle. Bu kesim yaptığımız yerden itibaren hemen şuraya ilmeğimi sabitliyorum öncelikle. Şuraya girerek ilmeğimi sabitledim. Yapacağım işlem şu. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bunu da gevşek yapalım hanımlar. Hani patiğin boğaz kısmı daralmasın. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz. Bakın yine ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım ve tığımdaki 3 ilmeği birden şöyle topluyorum. Dediğim gibi esnek biraz gevşek yapalım. Patiğimizin boğaz kısmındaki esneklik kaybolmasın. Şöyle ipimi tığıma doluyorum. Kenar ilmek yerine batarak şöyle bir ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Patiğimizin çevresini bu şekilde bu ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar kenar oyamı tamamladım geldim. En son buraya da bir zincir çekip pembe ipimi de kesiyorum. Hemen bu pembemizin ucunu da şu arka pembe ilmek aralarına girerek şuralara gizleyeceğim. Bu şekilde. Evet hanımlar ipimizi de gizledik. Patiğimiz şöyle. Bakın duruşu bu. Bir şekil olarak şöyle göstereyim. Hemen makineye da giydireyim hanımlar. Ayaktaki duruşunu da birlikte görelim. Gayet kolay bir patik hanımlar. Herkesin çok rahat yapabileceği bir model. Üstelik son derece şık, güzel, hoş bir yapısı var patiğin. Ayaktan çıkmıyor. Ayağı sarıyor. Ayağa oturan bir model. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte hanımlar patiğimizin ayaktaki duruşu da şöyle. Bakın esnekliğini de şuradan göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde patiğimizin tabanı, topuğu, yandan duruşu, ön görüntüsü böyle. Model bu. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.